Selamünaleyküm. Size bir ibretlik hikaye anlatacağım. Yıl 1950 yıllarında Giresunlu bir delikanlı elinde bir tahta bavulu ile İstanbul'a gelir. Amacı ilim tahsil etmektir. Mahir İz Celalettin Ökten, Ali Rıza Sayman gibi hocalarla yolu kesişir. Din eğitimi almaya başlar. Nişanlanır. O dönemde hem askere moral vermek hem de dini vecibeleri yerine getirmek hususunda yardım etmek üzere Tugay imamları görev yapmaktadır. Kore'ye gidecek olan Türk Tugayına imam alınacaktır. Delikanlı henüz 21 yaşındadır. İmam Hatip liselerinin kurucusu Büyük Hoca Celalettin Ökten, "Git imtihana gir, sen bu işi başarırsın," der. 200'ün üzerinde başvuru olur. Delikanlı imtihanı birincilikle kazanır. Artık gitme zamanıdır. Nişanlısına veda eder ve İzmir'den 1,5 ay sürecek yolculuk başlar. Tugay komutanı Cemil Uluçevik Paşa'dır ve imamın bu kadar genç olmasından hoşnut değildir. Tugay Kore'ye ulaşır. Genç hoca önce Tugay'ın içinde ezan okumaya başlar. Çevreden bazı Koreliler merak ederler. Bu ahenkli ve güzel sesi gelip sorarlar. Bir tercüman vasıtasıyla hocaya götürürler. Onları o sırada anlatır ezanı. O dönem misyonerlik faaliyetleri oldukça etkindir. Kore'de genç hocadan rahatsız olurlar. Amerikan Uzak Doğu Kuvvetleri'nin papazı gelir hocaya. "Dinlerin aslı birdir. Biz burada çalışıyoruz. İslam'a gerek yok," der. Hoca Cemil Paşa'ya bilgi verir. Paşa çalışmalarına devam etmesini söyler. Ev ziyaretleri yapılır. Tek Allah inancı ve Müslümanlıkla ilgili konferanslar düzenlenir. Petrol varillerinden bir minare yapar, namaz kılan barakanın yanına ve ilk defa dış ezan okur. Tarih 16 Temmuz 1956'dır. Ve minaresi varillerden olan bu cami Kore'nin ilk camisidir. Önce 3 Koreli Müslüman olur. Sonra 270 Koreli için şehadet mertemesi yapılır. Genç hoca boynunda papyonla, çünkü Cemil Paşa'nın din adamı olsan da bu bir merasim, papyon takmak zorundasın der, kelime şehadet getirir. Müslüman olanlara her birine ayrı bir Müslüman ismi verir. İngiliz gazeteleri bu konuyu ilgilidir. İslam'ın Uzak Doğu'da yayılması üzerine haberler yaparlar. Konu Vatikan'da gündemine taşır. 1,5 yıl Kore'de genç hoca Kore'de kaldığı zaman boyunca yaşadıkları aldığı bir fotoğraf makinesi ile ölüm gösterir. Çektiği fotoğrafları Türkiye'de nişanlısına gönderir. Seneler sonra bu fotoğrafın büyük bir kısmı belgesel yapacak denilerek bir devlet kurumu tarafından alınır. Aylar sonra kurum fotoğraflarının kaybolduğunu söyler. Hoca 1986 yılında hacca gittiğinde orada Koreli gençlerle görür. Yanlarına otururlar. Sohbet etmeye başlarlar. Koreli'nin milli marşlarını söyler. Onlara gençlerin çok dikkatini çeker ve bu adam sonra sorar. "Sizin babanız, dedeniz nasıl Müslüman olmuş? Anlatır mısınız gençler?" der. "Bizim dedemiz, babamız Türk bir imamla tanışmış. Adı Zübeyir'dir. İşte o benimdir," hoca. Genç Koreliler hasretle sarılırlar ona. O sene davet ederler Zübeyir Hoca'yı Kore'ye. Bir de 2006'da, yani Kore'nin İslam'la tanışmasının 50. yılında, bugün Güney Kore'de 50.000 Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Zübeyir Koç Hoca Efendi 2009'da
74 yaşında vefat etti. Vefat ettiğinde 6 yabancı dil biliyordu. Allah rahmet eylesin. Allah'ım iyi insanları, güzel insanları yanımızdan, başımızdan eksik etmesin. Biz Allah'ımızdan bir iyilik geliyorsa Efendimiz ve Efendimiz'e bağlı bütün Allah dostları yüzüne hürmetinedir. Allah'ım Efendimizin ve Allah dostlarının yüzü hürmetine bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Bunu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız severim. Bu gibi bilgilerin gelmesini isterseniz teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler sunarım. Allah'a emanet olun efendim.